Selamın aleyküm Allah dostları. Menkıbeler Kitabı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Allah'ın rızasını ve aile büyüklerimize sevgi ve saygımızı sunmanın önemini anlatmak isterim. Allah bizleri sevdiği ve onurlandırdığı salih kullarından eylesin inşallah. Şimdi kulaklığınızı takıp arkanıza yaslanın ve gözlerinizi kapatıp bu hikayenin keyfini çıkarın. İyi dinlenmeler. Vaktiyle Asvan adında bir ülkede Mehmet adında genç bir adam yaşardı. Evliydi ve küçük bir kızı vardı. Yoksul ve çaresiz olmasına rağmen mutlu bir hayat sürüyordu. Ta ki eşinin annesi onların evine taşınana kadar. Kayınvalidesi evin her işine ve en küçük detayına bile karışmaya başladı. Ve Mehmet'i rahatsız etmek için elinden geleni yaptı. Çünkü onun kızı için uygun biri olmadığını düşünüyordu. Onun kızı daha yüksek bir sosyal statüde yaşamalıydı. Ve kayınvalide planını çoktan yapmıştı. Kızını Mehmet'ten boşatıp zengin bir adamla evlendirecekti. Böylece kendi itibarı da yükselecekti. Ama Mehmet onun niyetini anlamıştı. Bu yüzden çok dikkatli davrandı ve kayınvalidesine karşı hep temkinli oldu. Ama Mehmet'in tek sorunu kayınvalidesi değildi. İki üvey kardeşi de vardı. Sadullah ve Hamdullah. Onlar Mehmet'e karşı büyük bir nefret besliyorlardı. Her fırsatta ona zarar vermek ve onu küçük düşürmek için bekliyorlardı. Oysa Mehmet onlara asla kötülük yapmamıştı. Tam aksine onlara hep iyi davranır ve Allah'tan hidayet dilemekten vazgeçmezdi. Sadullah ve Hamdullah Mehmet'e kıskançlık duyuyordu. Çünkü amcaları Asım, Mehmet'e çok değer veriyordu. Asım, son derece zengin bir adamdı. Ama hiç çocuğu yoktu. Sadullah ve Hamdullah, zengin amcalarına sadece mirası için giderlerdi. Ama Mehmet bunu yapmazdı. Onun amacı, Allah'ın emrettiği gibi akrabalık bağlarını korumaktı. Ve amcası Asım da bunun farkındaydı. Bu yüzden Mehmet'i diğer iki kardeşinden daha çok severdi. Bir gün amcaları Asım hastalandı ve yatağa bağımlı hale geldi. Zamanla hafızasını yitirdi. Artık Sadullah ve Hamdullah'ı tanıyamaz olmuştu. Ve böyle olunca o ikisi amcalarını tamamen unuttular. Ama Mehmet her zaman onun yanında olmaya devam etti. Onu ziyaret etti. Onunla ilgilendi. Sonunda amca Asım hayatını kaybetti. Vasiyeti hazırlandı ve ailesine okundu. Mehmet büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çünkü amcası tüm servetini ve mülkünü Sadullah ve Hamdullah'a bırakmıştı. Ama vasiyetin sonunda amcası onu şöyle anmıştı. Sevgili yeğenim Mehmet için pazardaki küçük dükkanımı ve tüm eşyalarını bırakıyorum. Onun bunu en iyi şekilde kullanmasını dilerim. Allah'tan başarılar dilerim. Selametle kal. Bunu duyunca Sadullah ve Hamdullah adeta şok geçirdiler. Böyle bir kararı hiç beklemiyorlardı. Ama aynı zamanda Mehmet'in aldığı dükkanla alay ettiler. Bu küçücük dükkan hiçbir şeye yaramaz, dediler. Ne bir değeri var, ne de işe yarar bir şey. Mehmet'in eşi, amcasının kararına öfkelendi. Çünkü eşinin mirasa üvey kardeşlerinden daha fazla hakkı olduğuna emindi. Sonuçta amcasına bakan ve ona destek olan kişi oydu. Özellikle de son günlerinde. Ama Mehmet sakince gülümsedi ve eşine şu sözleri söyledi. Bu amcamın malıydı. İstediği kişiye vermekte özgürdü. Ben ona sadece miras için bakmadım. Bunu yalnızca Allah'ın rızasını kazanmak için yaptım. Sonra gözlerini eşine dikerek devam etti. Belki de bize bıraktığı bu küçük dükkan, kardeşlerimin aldığı büyük servetten daha bereketli olacak. O gece Mehmet ve eşi eve döndüklerinde kayınvalidesi saldırıya geçti. Sen tam bir beceriksizsin, diye bağırdı. Sen başarısız bir kocasın. Kardeşlerin zeki,
senin hiçbir işe yaradığın yok. Ama Mehmet ona kulak asmadı ve kendi yoluna devam etti. Ertesi sabah Mehmet küçük dükkanına gitmek için yola koyuldu. Çünkü artık o dükkan ona aitti. Kapıyı açtığında her şeyin toz içinde olduğunu fark etti ve dokunduğu her eşyanın çok eski olduğu için parçalanıp kırıldığını gördü. Ama sonra dükkanın köşesinde beyaz bir örtüyle kaplanmış bir şey gördü. Merakla örtüyü kaldırdı ve karşısında amcasının sarımtırak renkteki sarığını buldu. Sarık zamana meydan okumuş gibi tertemiz ve yepyeniydi. Bunu bir hatıra olarak saklamaya karar verdi. Sonra dükkandaki eski ve işe yaramaz eşyaları temizledi ve hamallık mesleğini bırakmaya karar verdi. Bundan sonra dükkanını basit ama karlı bir işe dönüştürmek için bir plan yaptı. Sebze ve meyve satmaya başladı. Çünkü bu iş büyük bir sermaye gerektirmiyordu ve özel bir bilgiye sahip olmasına da gerek yoktu. Mehmet Allah'a tevekkül etti ve işini büyük bir gayretle yapmaya başladı. Günler geçti ve kısa sürede Mehmet'in adı pazarda duyulmaya başladı. Çünkü o, dürüstlüğüyle ve kaliteli mallarıyla tanınmıştı. Eskiden hamallık yaparak kazandığının 2 katını kazanmaya başladı. Bir gün Mehmet, hiç beklenmedik bir şeyle karşılaştı. Kardeşi Sadullah, dükkanına gelmişti. Sadullah, içeri girip rahatça oturdu. Mehmet şaşkınlıkla sordu. "Buraya neden geldin?" Sadullah, alaycı bir şekilde gülerek cevap verdi. "Ne oldu kardeş? Kardeşi böyle mi karşılar?" "Her neyse, kardeşimden biraz meyve almak istedim," dedi. Cebinden bir kese altın çıkardı. Mehmet'e aldıklarının parasını verdi ve dükkandan çıktı. Ama ertesi gün tekrar geldi. Her gün dükkana uğramaya başladı. Biraz oturuyor, biraz meyve alıyor. Sonra gidiyordu. Mehmet, kardeşi Sadullah'ın ona kötülük yapmayı planladığından emindi. Ama onun ne yapacağını bilmiyordu. Ona bunu doğrudan sormaya cesaret edemiyordu. Bu yüzden Sadullah dükkana her geldiğinde onu dikkatle izliyordu. Ve bir gün bir polis memuru Mehmet'in dükkanına geldi. Ona bir resmi belge uzattı. "Bu dükkan sahibinin kararıyla satışa çıkarıldı," dedi memur. "2 gün içinde dükkanı boşaltmanız gerekiyor." Mehmet şaşkınlık içinde kala kaldı. "Ama bu dükkanın sahibi benim," dedi. Hemen koşarak kasasına gitti. Çünkü dükkanın tapu belgelerini orada saklıyordu. Kasayı açtığında belgelerin yerinde olmadığını fark etti. O an her şeyi anladı. Sadullah onu kandırmıştı. Sadullah'ın planı çok basitti. Önce Mehmet'in işiyle meşgul olmasını bekledi. Sonra fırsatını bulduğu anda kasayı açarak tapu belgelerini çaldı. Ve şimdi Mehmet'in dükkanın sahibi olduğunu kanıtlayacak hiçbir şeyi yoktu. Dükkanı kapattı. Başını öne eğerek eve döndü. Odasına girdi. Kapıyı kilitledi. Ve yatağına oturdu. Derin düşüncelere daldı. Nasıl bu hale düşmüştü? Neden bu kadar saf ve iyi niyetli olmuştu? Eğer Sadullah'ın kendisine yaklaşmasına izin vermeseydi, bu felaket başına gelmezdi. Tam o sırada gözleri duvarda asılı duran amcasının sarığına takıldı. Sarığı eline aldı ve sessizce içini dökmeye başladı. "Keşke hala hayatta olsaydın amca. Keşke bütün bunları görebilseydin. Bütün servetini ona verdin. Ama o seni asla hak etmedi. Eğer şimdi burada olsaydın, onun gerçek yüzünü görecektin." Bu sözleri söyledikten sonra birden kendini sarığı başına koyarken buldu. Tam o an başından aşağı bir ağırlık çöktü. Yerinde sendeledi ve derin bir uykuya daldı. Rüyasında amcasını gördü. Amcası gülümseyerek ona yaklaştı ve elini başına koyarak şöyle dedi: "Sana Allah'ın himayesini bıraktım. Evlat ve sana bu sarığı miras bıraktım. Eğer onu doğru kullanırsan
tıpkı benim gibi başarıya ulaşacaksın. Rüya sona erdi. Mehmet aniden uyandı. Ama bunun sadece bir rüya olduğuna inandı. Belki de o gün yaşadığı olaylardan dolayı bilincini kaybetmişti. Tam yerinden kalkmaya hazırlanırken gözü aynaya takıldı ve şok edici bir şey fark etti. Aynada kendi yansımasını göremiyordu. Bunu görünce aynaya yaklaştı. Gerçeği doğrulamak için dikkatlice baktı. Mehmet hemen bir vazo aldı. Ayna karşısına geçti. Vazoyu aynaya doğru tuttu. Vazonun yansımasını gördü. Ama kendi yansımasını göremiyordu. O an rüyasında amcasının söylediklerini hatırladı. Yavaşça sarığı başından çıkardı. Tam o anda aynada kendi yansıması belirdi. İşte o zaman bu sarığın olağanüstü bir güce sahip olduğunu fark etti. Bu sarık onu tamamen görünmez yapıyordu ve etrafındaki hiç kimse onu göremiyordu. O an gerçeği kavradı. Amcası, üvey kardeşlerini değil, onu ödüllendirmişti. Çünkü ona bu mucizevi sarığı miras bırakmıştı. Bu gerçekten doğru muydu? Bunu doğrulamak için sarığı tekrar başına geçirdi ve karısının yanına gitti. O sırada karısı ev işleriyle meşguldü. Mehmet küçük bir testi aldı ve onu yere düşürdü. Testi kırıldı. Karısı hemen sesin geldiği yöne döndü. Ama Mehmet'i göremedi. Dehşete kapıldı. "Cinler, cinler var!" diye bağırarak evden kaçtı. Mehmet artık emindi. Bu sıradan bir sarık değildi. Bu, sahibini tamamen görünmez yapan bir sihirli sarıktı. Tam o anda kardeşi Sadullah'ı hatırladı ve ondan çalınan dükkanı düşündü. Hemen sarığını taktı ve doğruca Adalet Sarayı'na gitti. Görünmez olduğu için hiç kimse onu fark etmedi ve sessizce kadının mahkeme odasına sızdı. Masada bir belge gördü. Belge, tapu belgesine çok benziyordu. Ama üzerinde kardeşi Sadullah'ın adı yazıyordu. Ve kadının kendi mührüyle onaylanmıştı. Mehmet, mahkeme belgelerini inceledikçe, kadının kardeşi Sadullah ile işbirliği yaptığını fark etti. Sadullah, tapuyu hileyle üzerine geçirmişti. Ve kadı da bunu yasallaştırmıştı. Mehmet, hemen sahte belgeyi aldı ve kendi adına olan gerçek belgeyi aramaya başladı. Onu hiçbir yerde bulamadı. Sonunda bir köşeye çekildi ve kadının gelmesini beklemeye başladı. Bir süre sonra kadı mahkeme odasına girdi ve masasına oturdu. Ama bir şey fark etti. Tapu belgesi kayıptı. Hemen ayağa kalktı ve onu aramaya başladı. Tam o anda görünmeyen bir el boğazını sıktı. Kadı ne nefes alabiliyor ne de yardım çağırabiliyordu. Sonra korkunç bir ses duydu. "Ben, dükkandan çaldığın belgenin bekçisi olan cinim. Sana yarın öğlene kadar mühlet veriyorum. Eğer belgeyi yerine koymazsan, ruhunu almaya geri döneceğim." Sonra görünmez varlık ortadan kayboldu. Kadı panik içinde sağa sola baktı. Ama odada kimse yoktu. O an cin hikayesine inandı. Korkudan titreyerek hemen hizmetçisini çağırdı. "Git ve Sadullah ile Mehmet'i derhal buraya getir," diye emretti. Sadullah ve Mehmet mahkemeye çağrıldılar. Ve herkesin önünde kadı gerçek tapu belgesini çıkardı ve onu Mehmet'e teslim etti. "İşte dükkanının mülk belgesi," dedi. Hırsız yakalandı. Belge de onun üzerinden çıktı. Sadullah öfkeden deliye döndü. Bunu duyunca kadının üzerine atıldı. Onu boğmaya çalıştı. Ama askerler onu hemen durdurdu ve ellerini bağlayarak etkisiz hale getirdiler. Mehmet, Sadullah için af dilemeye çalıştı. Kadı kesin bir şekilde reddetti. "Hayır," dedi. "Onu zindana atacağım." Çünkü kadı biliyordu ki Sadullah eğer dışarı çıkarsa
onunla işbirliği yaptığını herkese söyleyecekti. Bu sırada Mehmet'in kayınvalidesi şehirde ünlü bir büyücüyü ziyaret ediyordu ve ona kızının kocasını ortadan kaldırması için büyü yaptırmak istediğini söyledi. Çünkü kızını zengin bir adamla evlendirmek istiyordu. Ama büyücü başını sallayarak konuştu. Bu iki farklı büyü gerektirir ve ikisi de son derece zor. Ama kadın büyücüye yalvardı ve ne isterse vermeye razı olduğunu söyledi. Büyücü biraz düşündü. Sonra kadına bir soru sordu. "Peki, kızının kocasının çocuğu var mı?" Kadın başını salladı ve cevap verdi. "Evet, küçük bir kızı var. Adı Zümre." Büyücü soğuk bir sesle emir verdi. "Öyleyse bir sonraki gelişinde onu da yanında getir." Kadının yüzünde endişe ve tedirginlik belirdi. Bunu gören büyücü ona güven vermeye çalıştı. "Endişelenme," dedi. "Torunun tamamen güvende olacak ve yarın gece evine sağ salim dönecek." Ertesi gün kayınvalide küçük torunu Zümre'yi de yanına alarak büyücünün yanına gitti. Küçük kıza güzel vaatlerde bulunmuş, onu kandırmıştı. Büyücü onları bir süre oturttu ve evinin karanlık bir köşesine çekildi. Orada garip sözler mırıldanmaya başladı. Büyü ve tılsımlar okuyor. Cinleri ve şeytanları çağırıyordu. Sonra küçük bir torbadan bir toz çıkardı ve onu yaşlı kadının ve küçük kızın üzerine serpti. İkisi de bir anda yere yığıldılar. Bilinçlerini kaybetmişlerdi. Zaman geçti ve kadın çöp yığınlarının içinde uyanıverdi. Etrafına baktı. Köpeklerin havladığını duydu. "Zümre!" diye çığlık attı. Ama etrafta torunu yoktu. Ağlamaya başladı. Deliler gibi bağırdı. Onun bu halini gören insanlar evini öğrenmek için ona sorular sormaya başladılar. Sonunda Mehmet'e haber gönderildi. Mehmet hemen oraya geldi ve kayınvalidesi ona başına gelenleri anlatmaya başladı. Ama gerçekleri söylemedi. Onun yerine bir yalan uydurdu. "Bizi bazı adamlar kaçırdı," dedi. "Bizi bilinmeyen bir eve götürdüler. Orada uyuşturup bayılttılar. Sonrasında bilinçsiz bir şekilde buraya atıldım." Mehmet hemen soru sordu. "Peki, o adamların yüzlerini hatırlıyor musun?" Kayınvalide bir an düşündü. Sadece bir adamın yüzünü hatırladığını söyledi. Sonra büyücünün fiziksel özelliklerini tarif etti. Bunu duyan Mehmet derhal onu büyücünün evine götürdü ve kapıyı kırarak içeri girdiler. Ama ev tamamen boştu. Mehmet hemen eve döndü ve odasına çekildi. Sarığını eline aldı ve gözyaşları içinde konuştu. "O benim tek kızım. O benim her şeyim, gözümün nuru. Ey sihirli sarık, eğer bana tek bir kez yardım edeceksen, işte o zaman bu zaman." Sonra sarığı başına koydu ve aniden derin bir uykuya daldı. Rüyasında küçük kızını gördü. Zümre karanlık bir mahzende bağlıydı ve evin yerini açıkça görebiliyordu. Aniden uyandı ve sarığını aldı. Doğruca o eve yöneldi. Oraya vardığında sarığını başına geçirdi ve kimseye görünmeden ilerledi. Bir plan yaptı. Evin önünde bir ateş yaktı. Çok geçmeden kapı açıldı ve içeriden biri dışarı çıktı. Tam da kayınvalidesinin tarif ettiği adamdı. O adam alevleri söndürmeye çalışıyordu. Bu sırada Mehmet hızla içeri süzüldü ve mahzene indi. Orada küçük kızını bağlı halde buldu. Hemen ipleri çözdü. Kızını kucağına alarak sıkıca sarıldı. Dünyalar onun olmuştu. Sevinçten ayakları yerden kesilmişti. Zümre babasına sarılarak her şeyi anlattı. Büyücünün planını, anneannesinin onu nasıl kandırdığını, yaşadığı korkuları. Mehmet
Bu ihaneti asla unutmayacaktı. Şimdi adalet zamanıydı. O garip adamın gerçekleştirdiği ritüeller tam olarak büyücülere özgü bir ayine benziyordu. Bu yüzden Mehmet artık emindi. Kayınvalidesinin bu işte parmağı vardı. Tam o anda evden gelen bir ses duydu ve bir adam kahkaha atarak konuştu. "Bana verdiğin görevi yerine getirdim. Çocuğu kaçırdım. Şimdi ödülümü istiyorum." Bunun üzerine diğer ses ona şöyle cevap verdi. "İşte ödülün. İşini en iyi şekilde yaptın. Şimdi beni ona götür." Mehmet'in gözleri büyüdü. Çünkü sesin sahibi kesinlikle kardeşi Hamdullah'tı. Diğer kişi de büyücü olmalıydı. Birkaç saniye sonra mahzenin kapısı açıldı ve büyücü Hamdullah'ı içeri aldı. Ona çocuğu teslim edecekti. Ama Mehmet fırsatı kaçırmadı. Hemen sarığını başına geçirdi ve görünmez bir şekilde onların peşinden sessizce ilerledi. Sonra büyücünün arkasına yaklaştı. Bütün gücüyle ona sert bir tekme attı. Büyücü dengesini kaybederek yere yuvarlandı. Merdivenlerden aşağı düştü. Boynu neredeyse kırılacaktı. Son anda elleriyle kendini korudu. Yine de sağ kolu kırılmıştı. Acı içinde kıvranarak ayağa kalktı ve öfkeyle bağırdı. "Demek böyle kurtulmak istiyorsun, öyle mi? Suçunu örtbas etmek için beni öldürmek istiyorsun." Hamdullah şaşkına döndü. "Ben seni itmedim," dedi. "Sana dokunmadım bile," yemin etti. Ama büyücü ona inanmadı. "Sus, yalancı," diye bağırdı. "Burada benden ve senden başka kimse yok. Şimdi sana tüm gücümle lanetimi göndereceğim." Büyücü elini cebine attı ve bir tılsım çıkarmaya çalıştı. Aynı anda garip sözler mırıldanmaya başladı. Hamdullah panik içinde büyücünün üzerine atladı ve onun büyü yapmasını engellemeye çalıştı. İkili, karanlık mahzende birbirlerine saldırarak boğuşmaya başladı. Bu sırada Mehmet, durumu fırsat bildi. Hemen kızını kucağına aldı ve gizlice evden çıktı. Sarığını başından çıkardı. Etrafına baktığında, sokaklarda devriye gezen muhafızları gördü. Hemen onlara seslendi. "Benim kızımı kaçırdılar. Onu şu evde tutuyorlardı." Ve eliyle evi işaret etti. Muhafızlar hemen evi kuşattılar. İçeri baskın yapmaya hazırlanıyorlardı. Ama tam o sırada evin kapısı hızla açıldı. İçeriden Hamdullah çıktı. Elinde bir kılıç vardı ve çok garip bir şekilde yürüyordu. Muhafızlar ona bağırdı. "Kılıcını at ve teslim ol." Ama Hamdullah hiç durmadan onlara doğru yürümeye devam etti. Bir okçu ona bir ok fırlattı. Ok onun bacağına saplandı. Ama Hamdullah sanki hiçbir şey hissetmemiş gibi ilerlemeye devam etti. Muhafızlar bir ok daha attı. Bu kez omzundan vuruldu. Ama hala durmuyordu. Sonunda muhafızlar karar verdi. Bir sonraki ok doğrudan kalbine isabet edecek. Bunu duyan Mehmet hızla onların önüne geçti ve ellerini açarak onları durdurdu. "Hayır," diye bağırdı. "Yapmayın." Muhafızlar ona kızarak bağırdı. "Çekil önümüzden." Ama Mehmet kararlılıkla başını iki yana salladı. "Görmüyor musunuz? O büyücünün lanetine uğramış. O şeytani bir ruh tarafından kontrol ediliyor." Sonra yavaşça kardeşine döndü ve yumuşak bir sesle konuştu. "Hamdullah, benim, kardeşin Mehmet. Beni tanımıyor musun?" dedi. Hamdullah kılıcını kaldırdı. Herkes onun kardeşini öldüreceğini düşündü. Birden eli donup kaldı. Çünkü içinde büyük bir savaş vardı. Şeytani ruh ona emrediyordu. Ama Hamdullah kardeşini öldürmemek için direniyordu. Sonunda Hamdullah'ın başından beyaz bir duman çıktı ve
kılıcı elinden düşürdü. Sonra bayılarak yere yığıldı. Mehmet hemen ona yetişti. Yaralı kardeşine yardım etti. Birilerini ona yardım etmeye çağırdı. Bu sırada çevre halkı da oraya toplanmaya başladı. Herkes küçük kızı kaçıran suçluların yakalanışını görmek istiyordu. Büyücü hala evin içindeydi. Kayınvalide de halkın arasına saklanmıştı. Onun korkusu başkaydı. Çünkü büyücü yakalanırsa onunla işbirliği yaptığını herkes öğrenecekti. Çok geçmeden büyücü muhafızlar tarafından yakalandı. Tam dışarı çıkarılırken kayınvalide aniden bağırarak üzerine atıldı ve bıçağını defalarca büyücünün göğsüne sapladı. "Öl aşağılık herif! Biz sana ne yaptık ki? Bizi kaçırdın ve korkuttun." Büyücü yavaşça yere yığıldı. Ama ölmeden önce ürkütücü bir kahkaha attı ve garip kelimeler mırıldandı. Aniden o beyaz duman tekrar ortaya çıktı. Bu kez kayınvalidenin gözlerinden, kulaklarından ve burnundan içeri girdi. Kadın bir anda kocaman ve güçlü bir adam gibi dikildi. Sonra ellerini ve ayaklarını garip bir şekilde oynatarak bir hayvan gibi 4 ayak üzerinde koşmaya başladı. Herkes şok içinde kaldı. Kadın yüksek bir köprüye kadar koştu. Hiç duraksamadan kendini aşağı attı. Anında can verdi. Bu olaydan sonra Hamdullah'ın yaraları sarıldı. Sadullah'ın yanına, hapishanedeki hücresine götürüldü. Birkaç gün sonra Mehmet'e bir elçi geldi ve ona bir mesaj iletti. "Kardeşlerin seninle konuşmak istiyor." Mehmet hapishaneye gitti. İçeri girdiğinde Sadullah onunla konuşmaya başladı. "Mehmet, biz çok büyük bir hata yaptık. Sana hayatımız boyunca çok kötülük ettik. Ama sen bizi affetmek için hep elinden geleni yaptın. Kadı beni yargılarken bile benim serbest kalmam için ona yalvardın. Oysa ben o sırada senin dükkanını çalmaya çalışıyordum. Ve o gün bütün muhafızlar Hamdullah'ı öldürmek için oklarını çektiğinde sen muhafızların önüne geçtin. Ona zarar vermemeleri için yalvardın." Sadullah derin bir nefes aldı ve hıçkırarak devam etti. "Biz eğer senin gibi birine ihanet ettiysek gerçekten affedilmeyi hak etmiyoruz. Bu yüzden sana büyük bir teklifimiz var. Hamdullah ile konuştuk ve anlaştık. Sana amcamızın servetinin yarısını vermek istiyoruz. Biz sadece diğer yarısını alacağız. Bizi affedip affetmemek sana kalmış. Ama dürüstlüğümüzü kanıtlamak için tüm belgeler mahkeme kayıtlarına işlendi. Kadı resmi mühürleri bastı. İstediğin zaman gidip kontrol edebilirsin. Biz senin bizi affetmeni ve hatalarımızı bağışlamanı umuyoruz." Mehmet kardeşlerine merhametle baktı ve derin bir nefes alarak konuştu. "Allah sizin tövbenizi kabul etmeye benden daha layıktır. Belki de O sizin günahlarınızı bağışlar. Ama ben şunu bilmenizi isterim. Allah şahidim olsun ki sizi affettim. Kalbimde size karşı hiçbir kin kalmadı. Ve umarım bu affım ahirette bana bir sevap olarak yazılır. O gün geldiğinde ne servet ne de evlatlar kimseye fayda etmeyecek. Bundan sonra Mehmet evine döndü ve sihirli sarığını eline aldı. Gülümsedi, kendi kendine mırıldandı. Artık dürüst ve sevgi dolu bir eşim var. Neşe kaynağım olan bir kızım var. Helal kazancım var. Ve en önemlisi, huzurum var. Bundan daha fazlasını neden isteyeyim? Bundan böyle, sana ihtiyacım yok. Sonra sarığı dikkatlice katladı. Onu güvenli bir yere sakladı. Üzerine bir örtü örttü. Ve şöyle dedi, Allah'tan tek dileğim, onu bir daha asla kullanmak zorunda kalmamamdır. Böylece hikayemiz sona erdi.
Gördüğünüz gibi Mehmet amcasına Allah rızası için baktı. Kardeşleri ve kaynanası gibi açgözlü değildi. Allah'ın kendisine verdiği ile yetinmesini bildi. Allah bizleri de yaşlılığımızda kimseye muhtaç etmesin. İnşallah bizleri hayırlı evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin.